Bazı insanlar hayatımıza aşk için girmez. Bizi uyandırmak için girer. Ve bazen birine duyduğumuz şey sevgi değildir. Bir yara, bir eksiklik, bir bağımlılık hissidir. Ama biz buna aşk deriz. İşin en garip tarafı ise şudur. Bizi gerçekten seven insanlardan sıkılabilirken bize yara veren insanlara saplantılı hale gelebiliriz. Peki neden? Neden bazı insanlar bizi mahvettiği halde onları bir türlü bırakamıyoruz? Neden hep aynı tip insanlara çekiliyoruz? Neden isimler değişse bile hikaye hep aynı kalıyor? İşte bugün bunu konuşacağız. Çünkü belki de hayatındaki problem karşına çıkan insanlar değil, bilinçaltının seçtiği insanlardır. Şimdi hayatına giren insanları şöyle bir gözünün önünden geçir. Belki yüzleri farklıydı. Saçları, sesleri, tarzları farklıydı. Ama hissettirdikleri şey hep aynıydı. Değil mi? Aynı hayal kırıklıkları, aynı terk edilme korkusu, aynı değersizlik hissi, aynı mücadele, hep aynı hikaye. Sanki evren sana farklı kişileri göndermiyor da aynı dersi farklı bedenlerde tekrar yaşatıyor gibi. İnsanların çoğu bunun nedenini bir türlü anlayamaz. Çünkü bize küçüklüğümüzden beri aşk öğretildi ama bağlanma öğretilmedi. İlişki öğretildi ama bilinçaltı öğretilmedi. İnsan bilinçaltında neyi tanıdık buluyorsa ona çekilir. Bak, burası çok önemli. İnsan her zaman kendine iyi geleni seçmez. Kendine tanıdık geleni seçer. Eğer çocukluğunda sevgiyle birlikte belirsizlik, korku, ihmal, ilgisizlik, kovalanma hissi ya da onay alma çabası olduysa beyin zamanla bunu aşk sanmaya başlar. Çünkü zihin şöyle çalışır. Bu his bana tanıdık geliyor ve bilinçaltı için tanıdık olan şey güvende hissettirir. Sağlıklı olmasa bile böyle hissettirir. İşte bu yüzden bazı insanlar huzurlu ilişkiden kaçar. Çünkü huzur onlara yabancı gelir. Drama yoksa, kaos yoksa, acı yoksa bir şeyler eksikmiş gibi hissederler. Çünkü sinir sistemi mücadeleye alışmıştır. Kaosu tutku sanır. Ve bu yüzden insanlar bazen kendilerini seven kişilere değil, kendilerini tüketen kişilere bağlanır. Çünkü o ilişki onların yarasına dokunur. Ve yara ilginç bir şekilde kendini tamamlamak ister. İşte bu yüzden bazı insanlar sürekli ulaşılamayan kişilere aşık olur. Çünkü çocukluklarında da sevgi tam olarak ulaşılabilir bir şey değildi. Belki bir ebeveyn fiziksel olarak vardı ancak duygusal olarak yoktu. Belki de sevgi vardı ama koşulluydu. Ancak uslu bir çocuk olursan seni sevebilirim. Şöyle bir çocuk olursan gözüme girersin. Bunu yaparsan kimse seni sevmez. Şunu yaparsan kimse seni kabul etmez. Ben de sevmem. Yani sevilmek için önüne sürekli şart konuldu. Belki de değer görmek için başarılı olman gerekiyordu. Belki de sevilmek için her seferinde kendinden vazgeçmek zorunda kaldın. Tanıdık geldi mi? Bugün ise birisi seni görmezden geldiğinde içindeki o yaralar aktive oluyor. Ve sen aslında o kişiye değil, o kişinin sana hissettirdiği şeye bağlanıyorsun. Geçmişte tamamlanmamış bir duyguya yani. İşte bu yüzden bazı ilişkiler mantıkla açıklanamıyor. Çünkü mesele aşk değil. Sinir sistemi, travma, eksiklik ve tabii ki bilinçaltı. Bak, gerçek aşk sana sürekli kaygı yaşatmaz.
Gerçek sevgi seni sürekli sınamaz. Gerçek bağ seni tüketmez. Ancak insanlar bu toksik ilişkileri çok yoğun yaşadıkları için onu gerçek aşk zannedebilirler. Çünkü yoğunlukla sevgiyi karıştırırlar. Oysa o yoğunluk bazen sadece bir travmadır. Bir insan seni sürekli belirsizlikte bırakıyorsa, bir gün çok yakın olup ertesi gün uzaklaşıyorsa, en önemlisi de seni sürekli kendini kanıtlamak zorunda bırakıyorsa bu aşk değildir. Bu sadece beyninin eski bir yarayı çözmeye çalışması olabilir. Ve burada insanların yaptığı en büyük hata şudur. Karşı taraf değişirse mutlu olacaklarını sanırlar. Ancak çoğu zaman asıl değişmesi gereken şey insanın kendi içindeki çekim mekanizmasıdır. Çünkü sen kendini değersiz hissettikçe sana bunu hissettirecek insanlara çekilirsin. Sen kendini yalnız hissettikçe seni yarım bırakacak insanlara çekilirsin. Sen sevgi için savaşman gerektiğine inandıkça sana sevgiyi zorlaştıran insanlara bağlanırsın. Hayat bazen karşımıza bir insan değil, bir ayna çıkarır. Ve bazı ilişkiler mutlu son için değil, kendimizi görmek için gelir. İşte bu yüzden bazı ayrılıklar hayatımızdaki en büyük uyanış olabilir. Çünkü bazı insanlar bizi sevmeye değil, bizi fark ettirmeye gelir. Vahai Uyanış romanındaki Sahra karakterinin hikayesi bize bu olayı muhteşem bir şekilde anlatıyor. Sahra'nın denize hissettiği ve aşk sandığı şiddetli duyguları, bu duyguların derin bilinçaltı sebeplerini ve Sahra'nın uyanışındaki etkilerini Vahai Uyanış'ta çok sürükleyici bir dille anlatmaya çalıştım. Romanı kanalın oynatma listeleri bölümünde Vahai Uyanış başlığı altında bulabilir ve şimdilik ücretsiz bir şekilde tüm bölümlerini dinleyebilirsin. Roman bittiğinde neyi neden yaşadığını çok net bir şekilde anlayacaksın. Oynatma listesinin linkini yukarıya da bırakıyorum. Peki çözüm ne? Bu döngüyü nasıl kıracağız? Önce şunu fark ederek birine duyduğun yoğun çekim bu kişinin her zaman doğru kişi olduğu anlamına gelmez. Bazen sadece yaran tetiklenmiştir ve olgun sevgi çoğu zaman ilk başta sıkıcı gelebilir. Çünkü drama, manipülasyon ya da kaos içermez. Seni sürekli korku halinde bırakmaz. Olgun sevgi huzur verir. Ama huzur, travmaya alışmış bir zihin için ilk başta yabancı hissettirebilir. İşte gerçek dönüşüm burada başlıyor. İnsan artık şunu sormaya başladığında, ben bunu neden çekiyorum? Ben neden hep aynı insanlara bağlanıyorum? Ben gerçekten aşık mıyım? Yoksa sadece içimdeki bir boşluğu mu doldurmaya çalışıyorum? Her zaman söylediğim gibi her türlü dönüşüm ilk önce farkındalıkla başlar. O zaman bilinç açılmaya başlar ve insan kendini iyileştirdikçe çekildiği insanlar da değişmeye başlar. Çünkü artık bilinçaltı farklı çalışır. Artık peşinden koştuğu değil, yanında huzurlu hissettiği insanlara yönelir. Ve belki de aradığın aşk seni en çok yoran değil, yanında gerçekten kendin olabildiğin kişidir. Belki de bazı insanlar hayatımızda bizi sevmek için değil, içimizde iyileşmeyi bekleyen yaraları görünür hale getirmek için giriyor. Kim bilir? Bunu fark etmek, iyileşmenin yalnızca ilk adımı. Çünkü bazı bağlar sadece zihinde değil, enerjide, bedende ve sinir sisteminde de iz bırakır. İşte bu yüzden bir sonraki videoda bu toksik bağlardan kurtulabilmen, sinir sistemini sakinleştirmen, içsel huzuru yeniden hissedebilmen ve kendinle yeniden bağ kurabilmen için çok özel bir meditasyon paylaşacağım. Bu meditasyon
katıl üyelerine özel olacak. Çünkü bazen insanın yalnızca bilgiye değil, sessizce dönüşebileceği güvenli bir alana da ihtiyacı vardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like and subscribe.